Merhaba arkadaşlar. Bugünkü hidrolik eğitim videomuzda hidrolik depolarla ilgili bilgilendirme yapacağım. Şimdi buradaki çizimimize baktığımız zaman bakın hidrolik devre çizimi diğer devre çizimlerine göre biraz farklı çizilmiş. Özellikle şurada bakın depo içerisinde küçücük bir depo daha yapılmış. Diğer depolarımıza baktığımız zaman bakın tamamen açık bir depo çizimi var. İkisi arasındaki fark, bu depo açık depo, diğeri basınçlandırılmış depo. Şimdi bu makinede neden basınçlandırılmış depo kullanılmış? Bununla ilgili bilgi vereyim. Şimdi bu makinedeki hidrolik donanımla diğer makinedeki hidrolik donanım kullanıcılar yani tüketiciler aynı. Fakat burada kullanılan pompa 41 santimetre küplük pompa, diğerinde kullanılan pompa ise 100 santimetre küplük pompa. Şimdi pompalarımız bir turda 100 santimetre küp, diğeri 41 santimetre küp yağ gönderiyor. Fakat eğer sistem aynıysa o zaman buradaki farkın bir yerden kapatılması lazım. Bu makinede pompa 41 santimetre küplük tutulmuş fakat elektrik motoru 3500 RPM'de dönüyor. Haliyle 3500 RPM işte 3500 çarpı 41 aşağı yukarı 143 litre yağ elde ediliyor. Diğerinde ise 100 cc'lik pompa 1500 RPM dönen bir elektrik motoru 150 litre yağ elde ediliyor. Haliyle aslında her iki pompanın bize vermiş olduğu yağın miktarı aynı fakat küçük pompadan yüksek debi alınabilmesi için elektrik motorun devri arttırılmış. Şimdi bu durumda bu pompanın emişinde kavitasyon olmaması için, çünkü çok yüksek bir devir var. Yüksek devirde kavitasyon riski çok fazla. Pompanın emiş hattının basınçlandırılmış olması ihtiyacı var. Bu nedenle bu makinenin pompası basınçlandırılmış depo ile donatılmış. Bugünkü eğitimimde özellikle bu makinede veya bu tür makinelerde bu depoların kullanımı, havasının alınması ile ilgili bir sunum hazırladım. Bunun üzerine eğileceğiz. Şimdi bu 3500 RPM yüksek debi elde etmek için yapılmış fakat şu anda özellikle son dönemlerde artık firmalar bu tür sistemleri çok da tercih etmiyor fakat eski model makinelerde bu olabiliyor. Dikkat edilmesi lazım. Eğer burada yapılacak olan hatalar sonucunda pompa ciddi hasarlara maruz kalabilir. Şimdi hep birlikte bu deponun çalışmasına nelerine dikkat edilmesi lazım bunlara hep birlikte bir göz atalım. Şimdi şu anda bu bahsettiğim deponun bizde kullanılan makinesi robot Boltur, hani robot 320-24 modeli kapalı sistem hidrolik deposu var bunun. Şimdi depomuzda neler var? Bakın bir adet dış depomuz var. Depo içerisinde bir adet farklı bir basınçlandırma bir depomuz daha var. Bu depo içerisindeki oluşacak olan basıncı belirleyen bir adet çek valfımız var. Dolum aşamasında dış depodan gelen yağ iç depoya yağ gönderen çek valfımız. Depomuzun sürekli basıncını kontrol eden switchlerimiz var. Hava alma vanamız, geri dönüş filtrelerimiz var. Şimdi hep birlikte devremizi tekrardan bakalım. Geri dönüş hattımız. Burada bu makinede bir adet de dişli tip pompa var. Dizel üzerinde olan dişli tip pompa emiş hattı bu. Pistonlu pompanın emiş hattı. Dizel pompa emiş hattı var ayrıca. Doldurma hattımız var. Soğutucumuz, basınç switchleri. Switchlerimizin bir tanesi 3 bar, diğeri 10 bar. 3 bar olanın görevi 3 bar basınç oluşmadan pompanın start sistemini devreye sokmuyor, korumaya alınmış. 10 bar ise eğer 10 barın üzerine yüksek bir basınç bir şekilde olursa deponun patlamaması, hasar görmemesi için makineyi durduran yine bir koruma switch'imiz var.
Hava alma vanamız var. Dönüş filtresi depo içerisinde. 5 bar depo içerisinde bizim çek valflı yay örtülü bir sistemimiz var. Bu 5 bar aslında bizim basınçlandırılmış deponun basıncını belirliyor. Şimdi hep birlikte tekrardan bir daha parçalarımıza bir göz atalım. Maksimum basınç sıvıcı, ısı göstergesi, geri dönüş filtresi, elektrikli yağ seviye göstergesi. Bunları hızlı bir şekilde geçtikten sonra gelelim bizim bu makinenin ilk dolumda dikkat edilmesi gereken kurala. Hidrolik yağ deposu ilk dolum anında depo içindeki kapalı deponun dolumunun yapılabilmesi için depo üzerindeki vana açık pozisyona getirilip dizelden tahrikli pompalar motor çalıştırılarak devreye alınır. Yaklaşık olarak 1 dakikalık bir çalışmadan sonra hava alma vanası kapatılır ve motor durdurulup daha sonra elektrik pompası devreye sokulur. Genel olarak kuralımız bu. Şimdi animasyonumuzda buna hep birlikte bakalım. Şimdi eğer makine bakım için bir şekilde hidrolik depoya komple boşaltılmış ise şimdi biz dolum yapmak için doldurma hattından depomuzu dolduruyoruz. Burada dikkat edin, depomuz bütünlüğüyle doldurma hattından doldurduğumuz yağla dolduktan sonra deponun iç depo ile dış depo basıncı aynı. Aslında burada bir basınçlandırma durumu yok. Burada dikkat etmemiz gereken hava alma vanamızın açık olması. Zaten atmosfer açık olan pompalarımız var. Şimdi yapılması gereken burada şu. Eğer biz bu durumdayken elektrikli pompamıza start verirsek, yani 3500 RPM'de dönen pompamızı çalıştırırsak, burada düşük basınç olduğu için birim zamanda bizim pompamızın emiş hattına ister istemez kavitasyon oluşumu oluşturdu ve pompamız hasar görecek. Çünkü bu pompamızın emiş hattının 5 bar basınç ile basınçlandırılması isteniliyor ki pompamıza birim zamanda istenilen miktarda gidebilsin. O zaman ne yapmamız lazım? Şimdi burada basıncımız yok. Yapmamız gereken basit bir kuralımız var. Yağımızı doldurduktan sonra elektrik tahrikli pompamızı çalıştırmadan aracın dizel motor üzerinde olan dişli tip pompaları çalıştırmak. Bakın, dizel pompamızın emiş hattı dış depodan yağı alır. Dizel pompamızın çıkışı iç depoya yönlendirilmiş makinede. Haliyle bizim dizel pompanın dış depodan almış olduğu yağ iç depoya gelince, bakın burada iç depoya gelen yağın dış depoya geçebilmesi için burada check valve'imizin bir kuralı var. 5 bar basınç oluşmadan yağa çıkış vermemek. Şimdi bakın 5 barlık basınç oluştu. Depo içerisinde artık 5 bar basıncımız var. Biz dizel motoru durdurduğumuz zaman artık burada sürekli bir 5 bar basıncımız var. Şimdi çok rahatlıkla biz pistonlu tip pompamızı çalıştırabiliriz. Bu 5 bar basıncımızı sağladıktan sonra bakın burada hava alma vanamızı da kapatıyoruz. Belirli bir süre çalıştırdıktan sonra. Artık kontrol switchlerimizin dikkat ederseniz biri 3 bardı. Artık bu normal 5 bar oluştuğu için herhangi bir uyarı vermeyecek. 5 barın üzerinde de basınç oluşmaması için check valve'imiz çalışıyor. Artık makinemizi çok rahatlıkla çalıştırabiliriz. Arkadaşlar, bu tür depolara dikkat etmemiz lazım. Eğer basınçlandırılmış depolar sistemin havası alınmadan, depo basınçlandırılmadan araç çalıştırılır ise değişken deplasmanlı pistonlu tip pompamız kavitasyona maruz kalıp hasar görecektir, zarar görecektir. Buna dikkat edelim. Bu haftaki eğitimimizde basit bir depo sistemini göstermiş olduk. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Teşekkürler.